Yine gittiğim bir lisede çocuğun biri kalktı. Hocam dedi yanlış anlamayın dedi. Ben dedi inançlı bir insanım ama dedi öldükten sonra biz nasıl dirileceğiz? Çürüyeceğiz hocam dedi yani. Bir sene içerisinde etimiz, kemiğimiz birbirinden ayrılacak. Ben bunu aklıma sığdıramıyorum. Sen dedim inancın var değil mi dedim, bunu yanlış anlamadım. Hocam ben dedi yürüyorum dedi, inançlıyım dedi. Ama kendim düşünüyorum, ben toprağa gireceğim ve birkaç ay içerisinde çürümeye başlayacağım ve zerrelerime kadar ayrılacağım. Yani ben nasıl dirileceğim hocam diye sordu. Bir ders sürem var. Dedim samimi bir soru. O zaman dedim ben size bu geceden sonra sabah, bu kıştan sonra bahar ne kadar lazım, makul ve katı ise haşrin sabah yani öldükten sonra dirilmenin de o kadar katı olduğunu izah edeceğim. Hazır olun dedim. Ama böyle çocuklar cin gibi dinliyor. Dedim ki Abdullah sen diploma vermeyen bir lisede 4 yıl okur musun dedim. Hocam aptallık olur dedi ya. Hiçbir kariyer ve diploma vermeyen bir okulda 4 yıl okumak olur mu? Olmaz. Demek ki bir netice olması lazım. Hayatın da bir neticesi olması lazım. Hayat yaşa, çalış, gayret et, iyilikler yap ve sonunda yok ol ve hiç ol. Bu hayata bir mana katmazsa hayatı manasızlaştırır. Sonra bu bir dedim. İkincisi mesela Kur'an haşir meselesi yani öldükten sonra dirilme meselesi gerçekten çok anlaşılması zor ve insan aklının zaman zaman zorlandığı bir konu olduğu için bize dünyadaki numunelerini gösterip aynı böyle dirileceksiniz diyor. Veya dünyadaki dirilmeleri gösterip haşir de böyle olacak diyor. Örnek dedim. Mesela ölmüş kurumuş ağaçları görmez misiniz? Mesela yaylalarda -20, -30, Erzurum, Kars, Sivas gibi yerlerde -20, -30'ları görüyor. Yapraklar dökülmüş, ağaçlar kupkuru, 3 ay, 4 ay, 5 ay karın altında ama bakıyorsunuz bakın bir numunemiz var burada. İşte kupkuru bir dal bakın. Bu geçen seneden kalma kuru bir dalımız var ama bakıyorsunuz bakın ağacımız çiçek canlı, yaprak canlı. Bir ay sonra da buradan meyve gelecek, bu canlı. Ya kuru daldan, kupkuru bir daldan canlı yaprağı, canlı çiçeği, canlı meyveyi çıkaran bizzat neden benim oduna benzeyen kemiğimden hayatı, ruhu ve şuuru çıkaramasın? Bu iki. Üçüncüsü Kur'an tohumlara, çekirdeklere bakın diyor. Toprağa atıyoruz bir kayısının çekirdeği, bir şeftalinin çekirdeği ne kadar kalın ve sert. Ama üzerinden bir kış geçiyor, beyaz kefen üzerine atılıyor ve neticede ertesi baharda bakıyorsunuz yarılmış, içinden mükemmel bir hayat çıkıyor. Evet.